Bugün sizlere Antik Mısır'ın iki önemli tanrısı, Osiris ve Anubis hakkında derinlemesine bilgi vereceğim. Bu tanrıların kökenleri, mitolojideki rolleri, aralarındaki ilişki ve Antik Mısır kültüründeki önemleri üzerinde duracağız. Ayrıca, modern kültürde nasıl temsil edildiklerini ve onların mirasının bugün hala nasıl yaşadığını keşfedeceğiz. Eğer Antik Mısır mitolojisi ve tanrıları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Osiris ve Anubis, Antik Mısır mitolojisinde oldukça önemli ve etkileyici iki figürdür. Osiris, ölüler dünyasının hükümdarı ve yeniden doğuşun sembolüdür. O, aynı zamanda tarımın ve medeniyetin tanrısı olarak da bilinir. Efsanelere göre, kardeşi Set tarafından öldürüldükten sonra, karısı Isis tarafından diriltilmiş ve ölüler dünyasının hakimi olmuştur. Osiris, ölümden sonraki yaşamın ve dirilişin sembolü olarak büyük saygı görmüştür. Anubis ise mumyalamanın ve mezarlıkların tanrısıdır. Çakal başlı tanrı olarak tasvir edilen Anubis, ölülerin ruhlarını korur ve onları ölüler diyarına götürür. Anubis, özellikle mumyalama sürecinde önemli bir rol oynar ve ölülerin ruhlarının huzur bulmasını sağlar. Osiris ve Anubis birlikte, Antik Mısır'ın ölüm ve yeniden doğuş temalarını derinlemesine temsil ederler. Antik Mısır mitolojisi, çok sayıda tanrı ve tanrıçanın yer aldığı karmaşık bir inanç sistemidir. Her tanrı ve tanrıça, doğanın ve insan yaşamının farklı yönlerini temsil eder ve kontrol eder. Mısır mitolojisinde tanrılar, hem doğal olayları, hem de toplumsal düzeni yöneten güçlü varlıklar olarak kabul edilir. Güneşin doğuşundan nehirlerin taşmasına, tarımın bereketinden savaşların kaderine kadar, birçok alanda tanrıların etkisi olduğuna inanılırdı. Antik Mısır tanrıları, yaşamın her alanında aktif rol oynarlardı. Örneğin Ra, güneşin tanrısı ve evrenin yaratıcısı olarak kabul edilirken, Hathor aşk, güzellik ve anneliğin tanrıçası olarak saygı görürdü. Tanrıların görevleri ve etkileri, günlük yaşamın her yönüne dokunurdu. Bu tanrılar, insanların ibadetlerinde, günlük ritüellerinde ve büyük festivallerde merkezi bir yer tutardı. Tanrılar, insanlara rehberlik eder, onları korur ve onlara ilham verirdi. Bu nedenle, Mısır mitolojisi, Antik Mısır toplumunun kültürel, sosyal ve dini yapısının ayrılmaz bir parçasıydı. Osiris'in doğuşu, Antik Mısır mitolojisinin en önemli ve ilgi çekici hikayelerinden biridir. Osiris, yer tanrısı Geb ile gökyüzü tanrıçası Nut'un oğludur. Osiris'in doğumu, dünya üzerinde büyük bir coşkuyla karşılanmış ve tanrılar arasında bir kutlama nedeni olmuştur. Osiris'in kardeşleri arasında, ölüler dünyasının koruyucusu Anubis, güçlü fırtına tanrısı Set, sevgi ve sihir tanrıçası Isis ve koruma tanrıçası Neptis bulunur. Bu güçlü tanrı ailesinin bir üyesi olarak, Osiris'in kaderi baştan itibaren büyük bir rol oynamak üzere yazılmıştır. Osiris, erken yaşamında bile olağanüstü yetenekleri ve bilgeliğiyle tanınmıştır. Genç bir tanrı olarak, insanlara tarımı öğretmiş, toplumun düzenini sağlamış ve onlara medeniyetin temel taşlarını sunmuştur. Bu nedenle, Osiris sadece bir tanrı olarak değil, aynı zamanda bir öğretmen ve lider olarak da saygı görmüştür. Osiris, kardeşi Set ile birlikte Mısır'ı yönetmeye başladığında, ülkeye barış ve refah getirmiştir. Adil ve bilge bir hükümdar olarak, Osiris, yasalar koymuş, toplumsal düzeni sağlamış ve insanlara huzurlu bir yaşam sunmuştur. Osiris'in yönetimi altında, Mısır halkı tarımı geliştirmiş, sanat ve bilimi ilerletmiş ve medeniyetin temellerini atmıştır. Ancak, Osiris'in başarılı yönetimi ve halk tarafından sevilen bir hükümdar olması, kardeşi Set'in kıskançlığını artırmıştır. Set, Osiris'in tahtını ele geçirmek ve onun yerini almak istemiştir. Bu kıskançlık ve hırs, Mısır mitolojisinin en dramatik hikayelerinden birine yol açmıştır. Osiris, tarımın ve medeniyetin tanrısı olarak, Mısır'ın bereketli Nil Vadisi'nde büyük bir etkiye sahip olmuştur. İnsanlara tarım yapmayı öğreten ve onlara topraklarını nasıl verimli kullanacaklarını gösteren Osiris, aynı zamanda toprağın bereketinin ve ürünlerin bolluğunun da sembolü olmuştur. Her yıl Nil Nehri'nin taşması ve verimli topraklar bırakması, Osiris'in döngüsel doğasının bir yansıması olarak görülmüştür. Mısır halkı,
Osiris'e büyük saygı göstermiş ve onun onuruna birçok festival ve ritüel düzenlemiştir. Osiris, sadece bir tanrı değil, aynı zamanda ölümden sonraki yaşamın da sembolüdür. Onun ölüm ve diriliş hikayesi, Mısır halkına ölümden sonra yeniden doğuş ve sonsuz yaşam umudunu vermiştir. Bu nedenle, Osiris, Mısır mitolojisinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir. Set, Osiris'in Mısır'ı yönetmesinden ve halk tarafından sevilmesinden rahatsız olur ve onu ortadan kaldırmak için haince bir plan yapar. Set, bir ziyafet düzenler ve Osiris'i bu ziyafete davet eder. Ziyafet sırasında Set, Osiris için özel olarak yaptırdığı bir sandığı ortaya çıkarır ve misafirlere bu sandığa sığan kişinin ona sahip olacağını söyler. Osiris, sandığa sığan kişi olur ve sandığa girdiğinde, Set ve yandaşları sandığın kapağını hızla kapatır ve Osiris'i içeride hapsederler. Daha sonra, Set, Osiris'i sandıkla birlikte Nil nehrine atar. Osiris'in cesedi nehirden çıkar ve Set onu bulur. Ancak, bu sefer Osiris'i tamamen yok etmek isteyen Set, onun cesedini parçalara ayırır ve Mısır'ın dört bir yanına dağıtır. Osiris'in parçalanmış bedeni, onun ölümünü ve parçalanmasını sembolize eden bir trajediye dönüşür. Osiris'in sevgili eşi Isis, bu trajik olayın ardından büyük bir azim ve kararlılıkla kocasının parçalarını aramaya başlar. Isis, Neptis'in yardımıyla, Osiris'in bedeninin parçalarını tek tek bulur ve onları bir araya getirir. Isis, sihirli güçlerini kullanarak Osiris'i yeniden birleştirir ve onu geçici olarak hayata döndürür. Bu mucizevi olay, Osiris'in ölümden sonra yeniden doğuşunu ve ölümsüzlüğünü simgeler. Osiris'in yeniden diriltilmesi, sadece onun ölümsüzlük kazanmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Isis'in oğlu Horus'u doğurmasına da olanak tanır. Isis, Osiris ile bir araya geldiğinde Horus'a hamile kalır ve Horus doğar. Horus, Mısır mitolojisinde büyük bir önem taşır ve babası Osiris'in intikamını almak için büyüyüp güçlü bir savaşçı olur. Horus, sonunda Set'i yenerek babasının intikamını alır ve Mısır'ın haklı hükümdarı olur. Osiris'in yeniden birleştirilmesi ve Horus'un doğuşu, Mısır mitolojisinde ölümden sonra yaşamın ve adaletin zaferini simgeler. Osiris'in dirilişi, ölümün son olmadığını ve hayatın döngüsel bir şekilde devam ettiğini gösterir. Isis'in sevgisi ve sadakati, Osiris'in yeniden doğuşunu mümkün kılar ve bu hikaye, Mısır halkına umut ve teselli verir. Anubis, antik Mısır mitolojisinin en tanınmış ve önemli tanrılarından biridir. Anubis'in ailesi ve kökeni hakkında çeşitli efsaneler bulunur. En yaygın inanışa göre, Anubis'in annesi Neptis, babası ise Osiris'tir. Neptis, Set'in karısıdır, ancak bazı mitlere göre Neptis, Osiris'ten gizli bir şekilde Anubis'i doğurmuştur. Bu hikaye, Anubis'in doğumunu ve onun gizemli doğasını açıklar. Bazı başka efsanelerde ise Anubis'in babasının Set olduğu ve Neptis'in ona sadık kaldığı anlatılır. Bu farklı hikayelere rağmen, Anubis'in rolü ve önemi değişmez. Anubis, doğuştan itibaren ölüler dünyasıyla ve ölüm ritüelleriyle bağlantılı bir tanrı olarak kabul edilmiştir. Onun görevleri ve yetkileri, Mısır mitolojisinin ve dininin temel taşlarından birini oluşturur. Anubis, çakal başlı bir tanrı olarak tasvir edilir. Bu tasvir, onun ölülerle ve mezarlıklarla olan bağını sembolize eder. Çakallar, Antik Mısır'da sık sık mezarlıkların etrafında dolaşan hayvanlar olarak bilinir ve bu nedenle Anubis'in çakal başlı olarak betimlenmesi oldukça anlamlıdır. Anubis'in siyah rengi, çürüme ve yeniden doğuşun bir sembolüdür. Çünkü siyah, Nil Nehri'nin bereketli topraklarını ve yenilenmeyi temsil eder. Anubis genellikle, bir elinde yaşamın anahtarını, diğer elinde ise bir asa tutarken tasvir edilir. Bu anahtar, yaşamı ve ölümsüzlüğü simgelerken, asa onun otoritesini ve gücünü temsil eder. Anubis'in bu ikonografisi, onun ölüler dünyasındaki önemli rolünü ve ölümden sonraki yaşamın koruyucusu olduğunu vurgular. Ayrıca Anubis, mumyalama sürecinin en kritik figürlerinden biridir. Antik Mısır'da, ölülerin mumyalanması, onların ahiret hayatına hazırlanmaları için hayati bir öneme sahipti. Anubis, bu sürecin koruyucusu ve yöneticisi olarak kabul edilirdi.
Ölülerin bedenlerinin korunması ve ruhlarının güvenli bir şekilde ölüler diyarına ulaşması için gereken ritüellerin hepsinde Anubis'in gözetiminde yapılırdı. Mumyalama süreci, bedenin yıkanması ve temizlenmesiyle başlar. Daha sonra iç organlar çıkarılır ve özel kaplar olan kanopik kavanozlarda saklanır. Beden, natron adı verilen doğal bir tuz ile kurutulur ve ardından keten bantlarla sarılır. Bu süreç boyunca, Anubis'in rahipleri, onun kutsal dualarını ve ritüellerini gerçekleştirir. Ölülerin ruhlarının huzura kavuşması için dualar ederlerdi. Anubis ayrıca, ölülerin ruhlarını öbür dünyaya taşırken onları koruma görevini de üstlenir. Ruhlar, ölüler diyarına giderken çeşitli tehlikelerle karşılaşabilir ve Anubis, bu süreçte onlara rehberlik ederek güvenli bir geçiş sağlamaya çalışır. Bu nedenle, Anubis, sadece mumyalama sürecinin değil, aynı zamanda ölülerin ruhlarının yolculuğunun da koruyucusudur. Anubis'in mumyalama süresindeki rolü, onun ölüler dünyasındaki önemini pekiştirir ve Mısır halkı için ölümden sonraki yaşamın güvence altında olduğuna dair bir güvence sağlar. Anubis'in ölülerin koruyucusu ve rehberi olarak rolü, onu Mısır mitolojisinin en saygıdeğer ve vazgeçilmez tanrılarından biri yapar. Anubis, Antik Mısır mitolojisinde ölülerin ruhlarını koruma ve onlara rehberlik etme görevleriyle bilinir. Ölülerin dünyasına yapılan bu yolculuk, pek çok tehlike ve zorlukla doludur. Anubis, ölülerin ruhlarını tehlikelerden koruyarak, onların güvenli bir şekilde Osiris'in huzuruna çıkmalarını sağlar. Antik Mısır'da cenaze ve mumyalama ritüelleri, ölümden sonraki yaşamın en önemli hazırlıkları olarak kabul edilirdi. Bu ritüeller, ölen kişinin ruhunun ahiret hayatına güvenli bir şekilde geçiş yapabilmesi için titizlikle gerçekleştirilirdi. Anubis, bu sürecin en kritik figürlerinden biridir ve onun rehberliğinde yapılan ritüeller, ölülerin ruhlarının korunmasını ve huzura kavuşmasını sağlardı. Mumyalama süreci, ölen kişinin bedeninin yıkanması ve temizlenmesiyle başlar. İç organlar dikkatlice çıkarılır ve özel kaplar olan kanopik kavanozlarda saklanır. Bu işlem, ölen kişinin bedeninin bozulmadan kalmasını sağlamak amacıyla yapılır. Beden, natron adı verilen doğal bir tuz ile kurutulur ve ardından keten bantlarla özenle sarılır. Bu süreç, ölülerin bedenlerinin bozulmadan kalmasını ve ruhlarının öbür dünyaya güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için büyük bir titizlikle yapılır. Anubis'in rahipleri, mumyalama işlemi sırasında özel dualar ve ritüeller gerçekleştirir. Bu dualar, ölen kişinin ruhunun huzur bulması ve Anubis'in koruması altında öbür dünyaya geçiş yapması için edilir. Anubis, bu ritüeller sırasında ölülerin ruhlarının yanında olur ve onlara rehberlik eder. Antik Mısır inanışına göre, ölen kişi Osiris'in huzuruna çıkarak yargılanır ve bu yargılama, ölen kişinin kalbinin Maat'ın tüyüyle tartılmasıyla gerçekleştirilir. Maat, doğruluk ve adaletin tanrıçasıdır ve onun tüyü, evrensel düzeni ve adaleti temsil eder. Anubis, yargılama sürecinde terazinin başında durur ve ölen kişinin kalbini terazinin bir kefesine, Maat'ın tüyünü ise diğer kefesine koyar. Eğer kalp, tüy ile dengede kalırsa, ölen kişi doğruluk içinde yaşamış demektir ve Osiris tarafından ölümsüz yaşamla ödüllendirilir. Eğer kalp tüyden ağır gelirse, bu, ölen kişinin yaşamında günah işlediğinin bir göstergesidir. Bu durumda, kalp, Ammut adlı bir canavara yem edilir. Ammut, başı timsah, gövdesi aslan ve kalçaları su aygırı olan korkunç bir varlıktır. Kalbi Ammut tarafından yutulan kişi, ikinci bir ölüme mahkum edilir ve ruhu yok olur. Anubis'in bu süreçteki rolü, ölülerin ruhlarının adil bir şekilde yargılanmasını ve doğru olanların ödüllendirilmesini sağlamaktır. Anubis'in rehberliği ve koruması, ölülerin ruhlarının güvenli bir şekilde Osiris'in huzuruna çıkmasını ve adaletin sağlanmasını garanti eder. Bu nedenle, Anubis, ölülerin koruyucusu ve adaletin sembolü olarak Antik Mısır mitolojisinde büyük bir saygı görmüştür. Bu iki tanrının birlikte çalışması, Antik Mısır halkı için büyük bir anlam taşır. Ölümden sonraki yaşamın düzenli ve adil bir şekilde işlediğine olan inanç, Mısır halkının yaşamında doğruluk ve adaletin önemini pekiştirir. Anubis ve Osiris'in bu rolü, ölümden sonra bile yaşamın devam ettiğine
ve adaletin sağlandığına dair güçlü bir mesaj verir. Antik Mısır'da Osiris ve Anubis, ölüler dünyasının en önemli tanrıları olarak tapınma konusu olmuşlardır. Osiris'e adanmış en önemli tapınaklardan biri Abdos'tadır. Abdos, Osiris kültünün merkezi olarak kabul edilir ve buradaki tapınak, onun onuruna yapılan ritüellerin ve ibadetlerin merkezi haline gelmiştir. Abidos'taki tapınakta, Osiris'in öyküsünü anlatan duvar kabartmaları ve heykeller bulunur. Bu tapınak, hem ölülerin ruhlarını onurlandırmak, hem de Osiris'e tapınmak için kullanılan bir yerdir. Osiris'e ibadet, genellikle dualar, adaklar ve cenaze ritüelleri şeklinde gerçekleştirilirdi. Tapınaklarda Osiris'e sunulan adaklar arasında yiyecekler, içecekler ve değerli eşyalar bulunurdu. Ayrıca, ölülerin ruhlarının Osiris'in huzuruna güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla dualar edilir ve ritüeller gerçekleştirilirdi. Anubis'e adanmış tapınaklar, genellikle nekropoller ve mezarlıklar yakınında bulunurdu. Çünkü Anubis, ölülerin koruyucusu ve mumyalama tanrısı olarak kabul edilirdi. Sakkara'daki Anubis tapınağı, onun onuruna yapılan ibadetlerin merkezi olarak bilinir. Bu tapınakta, Anubis'e sunulan adaklar ve dualar, ölülerin ruhlarının güvenliği ve korunması için yapılırdı. Anubis'e ibadet, cenaze ritüelleri ve mumyalama sürecinde büyük bir öneme sahipti. Anubis'in rahipleri, mumyalama işlemi sırasında özel dualar eder ve ritüeller gerçekleştirirlerdi. Bu ritüeller, ölülerin bedenlerinin korunmasını ve ruhlarının öbür dünyaya güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılırdı. Ayrıca, mezarlıklarda Anubis'e adaklar sunularak, ölülerin ruhlarının korunması için dualar edilirdi. Antik Mısır'da Osiris ve Anubis'e adanmış, pek çok festival ve ritüel düzenlenirdi. Bu festivaller ve ritüeller, tanrıların onuruna yapılan büyük kutlamalar ve dini törenlerdi. Osiris'in onuruna yapılan en ünlü festival, Osiris'in yargılanması olarak bilinir. Bu festival, her yıl hasat mevsiminin sonunda kutlanırdı ve Osiris'in ölümünü, dirilişini ve ölümsüzlüğünü sembolize ederdi. Festival boyunca, Osiris'in hikayesi tiyatral bir şekilde canlandırılır ve halk, bu canlandırmalar aracılığıyla onun öyküsünü tekrar yaşardı. Ayrıca, Osiris'in dirilişini simgeleyen Koyak Festivali de önemli bir kutlamaydı. Bu festival sırasında, Osiris'in sembolik heykelleri yapılır ve Nil Nehri'ne bırakılırdı. Bu, Osiris'in yeniden doğuşunu ve doğanın döngüsünü sembolize ederdi. Festival boyunca dualar edilir, adaklar sunulur ve büyük kutlamalar yapılırdı. Anubis'e adanmış ritüeller arasında, ölülerin mezarlarına adaklar bırakılması ve mezarlıkların Anubis'in sembolleriyle süslenmesi de yer alırdı. Anubis'in çakal başlı heykelleri ve resimleri, mezarların koruyucusu olarak kabul edilirdi ve bu semboller, ölülerin ruhlarının Anubis'in koruması altında olduğunu gösterirdi. Osiris ve Anubis'e adanmış tapınaklar, ibadet şekilleri, festivaller ve ritüeller, Antik Mısır halkının bu tanrılara olan derin bağlılığını ve inancını gösterir. Osiris ve Anubis'in onurlandırılması, ölümden sonraki yaşamın düzenlenmesi ve korunması için yapılan bu dini törenler ve kutlamalar, Mısır mitolojisinin ve dininin ne kadar zengin ve etkileyici olduğunu ortaya koyar. Bu tanrılar, halkın yaşamında büyük bir rol oynamış ve onların ölümden sonra da var olan bir düzenin parçası olduklarına dair güçlü bir inanç geliştirmelerini sağlamıştır. Bu yolculukta, Osiris ve Anubis'in eşsiz mitolojik hikayelerini ve kültürel önemini derinlemesine keşfettik. Osiris, adaletin ve doğanın döngüsünün sembolü olarak, insanlığın temel değerlerini nasıl yansıttığını gördük. Anubis ise ölümün ve geçişin koruyucusu olarak, ruhların rehberliğini nasıl üstlendiğini gösterdi. Bir sonraki keşif maceramızda tekrar buluşmak dileğiyle.